Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün pratik, lezzetli ana yemeklerimizin yanına bulgur pilavı tarifi. Malzemeleri 1 çay bardağından biraz eksik sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 orta boy kuru soğan, 3 su bardağı pilavlık bulgur, 1,5 yemek kaşığı domates salçası, tuz, 2 çay kaşığı karabiber, 3 çay kaşığı pul biber, 6 su bardağı kaynar su, 1,5 su bardağı yeşil mercimek, 3 su bardağı soğuk su. Ön hazırlık olarak önceden pilavımızın yeşil mercimeğini pişireceğiz. Ocağımızın altını açıyorum. Yıkamış olduğumuz yeşil mercimekleri tencereme alıyorum. Üzerine 3 su bardağı soğuk su ilave ediyorum. 2 çay kaşığı kadar da tuz ilavesi yapıp burada mercimeğimizin iyice kaynamasını bekliyorum. Bu arada kapağını da şöyle taşmaması açısından açık bırakıyorum. Mercimeğimiz kaynadı. Tabii ki üstünde oluşan köpükleri de alacağım. Kapağını kapatıp mum alevi kadar kısık ateşte yaklaşık 15 dakikaya yakın pişecek. Mercimeğimiz pişerken ocağımızın altını yakıyorum. Ayrı bir tencerede öncelikle sıvı yağımızı alıyorum. Tereyağı ilavemizi de yapıyorum. Tereyağımız eridi. İçerisine soğanları ilave ediyorum tekrar. Soğanlarımız karamelize olana kadar kavuruyorum. Soğanlarımız karamelize oldu. İçerisine 3 su bardağı bulgurumuzu ilave ediyorum. Ve pirinç kavurur gibi iyice kavuruyorum. Kavurma işlemimizi de yüksek ateşte yapıyoruz. 1,5 yemek kaşığı salçamızı da ilave ediyorum. Arkadaşlar bu ev salçası olduğu için fazla kavurmama gerek kalmayacak. Fakat normal marketten aldığımız salçaysa iyice çiğ kokusu çıkana kadar kavurmamız gerekiyor. Şöyle 3 çay kaşığı kadar tuzumuzu ilave ediyorum. 3 çay kaşığı pul biber. 2 çay kaşığı karabiber. Güzelce karıştırıyorum. Hemen üzerine 6 su bardağı suyumuzu veriyorum. En son üzerine yeşil mercimeklerimizi de ilave ediyorum. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. İyice fokur fokur kaynadıktan sonra kapağımızı kapatacağım. Tuz ayarını da mutlaka damak tadınıza göre ayarlayın. Kaşık yardımıyla bakabilirsiniz. İyice tamamen göz göz olduktan sonra ocağımızın altını mum alevi kadar kısıyorum. Kapağımızı da kapatıyorum. Yaklaşık 15 dakikaya yakın pilavımız pişecek. Bulgur pilavımız pişti. Güzelce 10-15 dakika dinlendirip servise alacağım. Pilavımızı dinlendirdim. Dinlendirme aşaması da katı yağın bulgura yapışıp daha lezzetli olması açısından bulgurumuz da şişer. Sıvı yağ bulguru da tutunma özelliği olmadığı için pek bir lezzet kazandırmaz. O yüzden tereyağı kullanmak zorunda değilsiniz. Katı yağ da kullanabilirsiniz. Pilavımızın güzelliğine bakar mısınız? Sayfamda diğer yemeklere de bakabilirsiniz.
Bu kolay lezzetli bulgur pilavı tarifini çok seveceksiniz. Herkesin pişirebileceği oldukça kolay bir tarif. Bulgur pilavını pişirip deneyen herkes çok sevecek. Yeni tariflerimiz için abone olmayı, bildirimlerin gelmesi için zili açmayı unutmayın. Kucak dolusu selamlar, sevgiler. Hoşça kalın.